Hasta olmak istemediğinizi biliyorum. Yani kim sabah uyandığında 38 derece ateş, tıkalı bir burun, öksürmek, tıksırmak, baş ağrısı, belki de vücut ağrısıyla güne başlamak ister. İşte hasta olmamak için size tüm ipuçlarını hazırladım. Daha fazla çorap önemli ipuçlarından bir tanesi. Ayağınız üşüdüğünde bütün vücudunuz üşür. Eskilerden beri hep zaten söylemiyor muyuz? Aman ayaklarınızı üşütmeyin, hasta olursunuz diye. Bu aslında bilimsel olarak doğru. Çünkü vücudunuz soğuduğunda ve üşüdüğünde kanı hayati organlarınıza yönlendirerek sizi ısı kaybına karşı korumaya çalışacak. Ancak bu durumda evet burnunuzda yıl boyunca yaşayan virüs ve nezle mikroplarına karşı o kan bariyeri ortadan kalkmış olacağı için hastalık ihtimaliniz artacaktır. Daha fazla bal tüketebilirsiniz. Bal öksürüğünüzü reçetesi satılan bazı öksürük önleyicilerden daha iyi bir şekilde kontrol etmenize yardımcı olmakla kalmaz. Aynı zamanda antibakteriyel özelliğe sahiptir. Balın son kullanma tarihi pek yok biliyorsunuz ki. Çünkü içerisinde mikrop genel olarak üremeyecektir. Bu vesileyle vücutta da antibakteriyel özelliğinden de yararlanabiliriz. Hatta öyle ki antibiyotiklerin işe yaramadığı dönemlerde yaraların iyileşmesine yardımcı olmak amacıyla bal sürülürdü. Beyaz veya kahverengi şeker yerine belki de içme kıvamına geldiğinde çayınızın içerisine veya o kış çayınızın içerisine ne yapabilirsiniz? Bir kaşık bal koyabilirsiniz. Çok fazla tüketmemeyi de ihmal etmeyin yani. Sınırlamak her zaman için önemli. Daha az stres. İzin verirseniz stres gerçekten daha iyi olabilir aslında. Stresli olduğunuzda kortizol hormonu üretirsiniz. Bu da vücudunuzun bağışıklık tepkisini engelleyebilir. O yüzden sakin olmakta her zaman için fayda var. Meditasyon, yoga gibi stresi kontrol edebileceğiniz tekniklere yönelmenizi tavsiye ediyorum. Stresinizi engellemek mümkün değil ancak stresinizi doğru yönetmeyi bu tip şeylerle yapabilirsiniz. Daha fazla egzersiz yapmak. Egzersiz bağışıklık sisteminizi güçlendirir. İşleyen demir ışıldarsa hareket eden beden de sağlıkla adeta ışıldayacaktır. Bunu aklınızın hiçbir yerinden çıkartmayın diyorum. Yani bir köşesinde mutlaka tutmakta fayda var kısacası. Şöyle söylemek gerekirse beyaz kan hücrelerini egzersiz iyileştiriyor. Yani aslında geliştiriyor onları. Dolayısıyla aynı zamanda vücudunuzdaki tüm virüs ve bakterileri yok eden antikorları da geliştiriyor. Bir taraftan stres hormonu salgılanmasını da önlüyor. Dolayısıyla ateşiniz olmadıkça hafif veya orta dereceli egzersiz yapabilirsiniz. Egzersizle birlikte o vücudunuzun iyilik hali adeta sağlığınızı kontrol altında tutacaktır diyebilirim. Daha az alkol. Alkol içtiğinizde kendinizi ısınmış, ılık hissedebilirsiniz. Ancak vücut ısınız aslında düşmeye başlıyor. Bağışıklık sisteminize ve enfeksiyonlarla savaşma yeteneğine zarar verir alkol. Alkol mikropları öldürür derler. Tamamen yanlış, efsane, hatta böyle bir cevap olamaz. Bunun gerçeği hastaysanız kesinlikle ama kesinlikle alkol almayın ve bundan uzak durun. Çünkü alkolün yaptığı tek bir şey var. Bağışıklık sisteminize zarar verir. Bir diğer ipucuna gelecek olursak telefonunuzu ve parmaklarınızı dezenfekte etmeyi unutmamalısınız demektir. Çünkü normalde dışkınızda olan bakteriler telefonunuzda ve parmaklarınızda yaşarlar. Evet, telefonunuza bir şey yapıyorsunuz demiyorum. Dışkı bakterilerini bir kenara bırakın ama gün boyunca telefonunuzu koyduğunuz yerleri düşünmenizde şöyle bir hatırlayalım nerelere koyuyoruz. Evet, masa üstünde, yerde, belki de tuvalete oturduğunuz zaman üstünüzü başınızı temizlediğinizde iç çamaşırınızın üzerine bile yerleştiriyor olabilirsiniz. Aslında normalde bakterilere bu kadar takılmamak gerekiyor. Çünkü iyi bakteriler de var bir taraftan. Ama tüm bakterileri de ortadan kaldıralım demesem bile bu kötü noktadaki bakterileri uzak tutmakta fayda var. Dolayısıyla eğer mikroplu olduğuna emin olduğunuz bir yerdeyseniz telefonunuzu ve ellerinizi temizlemenizi tavsiye ediyorum. Bir diğer ipucu ise daha fazla su içmelisiniz. Evet, sağlıklı bir insan vücudunun ağırlığının erkeklerde %60'ı, kadınlarda da neredeyse yarısından birazcık daha fazlası sudan oluşmaktadır. Vücutta birbiriyle bağlantılı olan bütün sistemler suya ihtiyaç duyar ve yeterli su olmadığında görevlerini tam olarak yerine getiremezler. O yüzden vücudun susuz kalması çok önemlidir.
Yeterli suya sahip olmadığınız zaman vücudunuz bağışıklık sisteminizi toksinlerden uzak tutamaz. İlaveten hasta olduğunuzda da vücudunuzun normalden daha fazla su kaybedecektir. Hem ateşinizde hem de hastalığın kendi doğal seyriyle birlikte. Dolayısıyla hem hasta olmamak adına, yani sistemlerinizin doğru çalışması adına, hem de hasta olduğunuzda da bunun daha iyi toparlayabilmesini sağlamak adına suyu ihmal etmemenizi tavsiye ediyorum. Daha fazla uyku bir sonraki ipucu. Aslında tüm bu ipuçlarından en ucuzu ve en etkilisi de bu. Günde en az 6 saat uyumalısınız. Belirli bağışıklık hücreleri uyku sırasında artış gösteriyor. Ve bu sayede gece onarım ve iyileşme açısından en mükemmel zamandır. Sizi korkutmak istemem ama bir gece 6 saatten az uyuyabilirsiniz. Ancak bu durum kronik bir hal alır ve hayatınız boyunca adeta 6 saatten daha az uyumaya başlarsanız işte o zaman hem yaşlanmaya başlarsınız hem de hasta olmaya başlayabilirsiniz. Çünkü bağışıklığınızı adeta ortadan kaldırmış olacaksınız. Daha fazla grip aşısı yaptırabilirsiniz. Daha fazla derken birden fazla aşı olun demek istemiyorum tabii ki, ama daha çok insanın aşı olmasını tavsiye ediyorum. Grip aşısı gribe karşı en iyi ve önemli silahlarımızdan bir tanesi. 6 aylıktan büyük herkes aşı yaptırabilir. Sen de buna dahilsin. Bazı istisnalar var. Kimler aşı olamaz? Evet, grip aşısından grip olmazsınız ama eğer risk grubundaysanız olmanızı tavsiye ediyoruz. Bazı insanlara da tavsiye etmiyoruz tabii. Başka bir yerden mikrop kapıp ya da üşütmüş olabilirsiniz. Aşı ile aynı dönemde hasta olmanız demek tamamen tesadüftür. Zaten bir grip aşısının vücudunuzda doğru bir şekilde etki edebilmesi ve gribe karşı savunma oluşturabilmesi yaklaşık 2 hafta alacaktır. Daha az antibiyotik kullanın diyorum. Evet, artık antibiyotikler reçeteleri tabi ama bazılarının soğuk algınlığı veya grip olduğunda hızlı bir şekilde iyileşmek için hemen antibiyotiklere saldırması gerektiğini düşünüyor. Aslında durum böyle değil. Antibiyotikler bakterilerle savaşıyor. Soğuk algınlığı ve gribe sebep olan virüslerle değil. Antibiyotiğin fazla ve gereksiz kullanımı bağırsaktaki iyi bakterileri de yok edilmesine sebep olur ki bu da ishal ve bazı diğer bağırsak problemlerine neden olabilir. Ama unutmayın, bedeninizin içerisinde yaşayan gerçekten o sağlıklı mikroplar bağışıklık sisteminize de olumlu bir katkı sağlıyorlar. Dolayısıyla antibiyotikle onları ortadan kaldırıyor olmak hastalıklara karşı mücadelede sizi yenik düşürecektir. İşte aklınızın bir köşesinde tutmanız gereken bazı ipuçlarını paylaştım. Ama unutmayın, arada sırada hasta da olsanız bu büyük bir problem değil. Uzun vadede de vücudunuzu daha da kuvvetlendireceğini belirtmek isterim. Sağlıkla kalın. Ve tabii ki kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri de açın.